Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de uzunca bir aradan sonra gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün haberlerimize geçmeden önce geçmiş Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutladığımı belirtmek isterim. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öptüğümü sizlere aktarmak istiyorum. Diyebilirsiniz, Kaan nerelerdeydin bunca zamandır? Sağ İstanbul Fuarı'ndan sonra anam ben bir hastalandım. Daha sonrasında ekran karşısına çıkamamıştım. Abi hastalık bitti. Ne oldu? Bu sefer Efes tatbikatının günü geldi çattı. Hep beraber Efes tatbikatına gitmiştik. Sizlerle çok özel görüntüleri paylaşmıştım. Daha sonrasında da malumunuz Kurban Bayramı gelmişti. Bundan dolayı birazcık ekranlardan uzak kaldık. En azından gündem özel programından. Tekrardan affınıza sığınıyorum. Bugün ilk olarak hep birlikte bir Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'dan gelen Japonya ile beraber ortak insan hava araçları geliştirebiliriz açıklamasına gidelim mi? Zaten uzunca bir süredir konuşulmaktaydı. Özellikle de Japonların Bayraktar TB3'e olan ilgisini herkes bilmekteydi. Defalarca kez bu ekranlardan dile getirmiştik. Kıymetli dostlar, son olarak da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ciddi bu konuda açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Japon basınına konuşmuştu Hakan Fidan. Japonya merkezli Nikkei Asya'ya konuşan Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin savunma sanayi ve ileri teknoloji alanında yeni bir boyut kazandığını ifade etmişti. İnsan hava sistemlerinin geleceğin savunma teknolojileri arasında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Hakan Fidan, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesiyle Japonya'nın teknolojik kabiliyetlerinin önemli bir sinerji oluşturabileceğini belirtiyordu. Hakan Fidan, Japonya ile insan hava sistemleri alanında ortak geliştirme ve ortak üretim dahil olmak üzere güçlü bir işbirliği potansiyeli görüyoruz ifadelerini kullanıyordu. Hatırlayacağınız üzere Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani Ağustos 2025'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ile bir araya gelmişti. Ziyaret Japonya'dan Türkiye'ye savunma alanında gerçekleştirilen en üst düzey temaslardan bir tanesi olarak değerlendirilmişti. Abi bir kere şunu belirteyim. Japonya'ya insan hava aracı satmak aynı böyle İspanya'ya hürjeti satmak kadar muhteşem, değerli, kıymetli bir olay. Bunun sebebini zaten açıklamamıza bile gerek yok. Japonlar eğer ki bir şeyi almaya karar verdiyse dünyada nasıl bir etki uyandırır soralım yani. Bu adamlar kafası böyle zehir gibi çalışan adamlardır değil mi Japonlar? Sadece bizim ülkemize değil, dünya geneline de böyle değerlendirilir. O adamların Türk teknolojilerine ilgi göstermesi aslında Türk teknolojilerinin özellikle ihracat anlamında önünün defalarca kez açılması anlamına gelecek. Önümüzdeki dönemlerde Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün'ün de Japonya'ya bir resmi ziyaret gerçekleştirmesi beklenmekteydi. Bakalım neler yaşanacak, ama Japonlar sadece, kıymetli dostlar, insan hava araçlarına ilgi göstermiyorlar, TB3'e özellikle de. Devamında Hürjet'e de yine Japonların bir ilgisi varmış. Ben demiyorum, bizzat Japon basını diyor. Japon haber yayın organı Traffic News son yapmış olduğu haberinde TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin T-4 eğitim uçaklarının yerini alacak adaylar arasında gösterildiğini yazmıştı. Bileceğiniz üzere kıymetli dostlar, daha öncesinde de İspanyol Hava Kuvvetleri eğitim uçağı olarak Hürjet'i seçmişlerdi. Özellikle de TUSAŞ'ın Airbus'la İspanya üzerinde yapmış olduğu işbirliği Japonların ayrı bir dikkatini çekmiş durumda. Onu belirtmek isterim. Velhasıl kelam, bugünün ilk haberlerinin özeti, Japonya adım adım Türk savunma sanayi teknolojilerine yaklaşmaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen devamında tabii şimdi Hürjet'ten bahsettik. Kıymetli dostlar, Milli Muharip Uçak Kanı'nda artık yeni prototiplerinin yeni uçuşlarına da sayılı günler kaldı bileceğiniz üzere. 30 Ağustos tarihinde Zafer Bayramı'nda eğer nasip olursa Milli Muharip Uçak K'nın yeni prototipi Gökbatan'la buluşacakmış. Bunlar sosyal medyada konuşulan iddialardı. Zaten yaz ayları içerisinde Mehmet Demiroğlu da kendisi ifade etmişti. Milli Muharip Uçak K'nın Gökbatan'la buluşacak demişti. 30 Ağustos yani şu günlerde kulislerde konuşulan bir gün. Onu belirtmek isterim. Hemen devamında hep birlikte bir komşuya gideceğiz. Komşu Kurban Bayramı'nda rahat durmadı kıymetli dostlar. Malumunuz, hepiniz o görüntüleri görmüşsünüzdür. Yine isterseniz tekrardan bir izleyelim. Belki kaçıranlarınız vardır. Kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere komşulara ait F-4 savaş uçakları Meis Adası, yani Kızılhisar, bizim deyimimizde Kızılhisar demek daha doğru, Kızılhisar Adası üzerinde yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunuyordu Türkiye'ye. Alçak uçuş icra etmişlerdi. F-4'lerle uçmuştu komşular. Fakat görmüş olacağınız üzere gerçekten hani motor kalitesi berbat bir F-4. Hani konfigürasyonlardan, güncellemelerden geçmemiş
gerçekten de takoz diyebileceğimiz yazılımlı aynı böyle araçlar gibi arkasında duman iz bırakan F4'lerle bu şekilde komşu sözde bir gövde gösterisi yapmıştı. Yunanlar Kızılhisar adası üzerinde F4'lerle alçak uçu icra edince Türk Hava Kuvvetleri'nden de aslında Yunanların anlayacağı dilden cevaplarda gecikmedi. Mesela burada ne görmekteydik? F-16'mız tam tesisatlı, yani her tarafı hava füzeleriyle yüklü bir şekilde burada uçuş icra ediyordu. Bu fotoğraf öyle rastgele çekilmiş bir fotoğrafta değildi. Bazılarınız görmüştür. Şurası neresi kıymetli dostlar? Burası Kızılhisar, yani onların deyimiyle Meis adasıydı. Arka planda Kızılhisar adasıyla Türk Hava Kuvvetleri yakıt ikmal uçağıyla böyle bir poz vermişti. Yani Türk Hava Kuvvetleri diyor ki normalde yakıt ikmali nerede yapılır kıymetli dostlar savaş uçaklarına? En böyle güvenli bölgelerde. Ülkeler önce kendi hava sahasında, mümkünse değilse uluslararası hava sahasında bu yakıt ikmalini gerçekleştirir, değil mi? Yakıt ikmali yani korunmasız olduğunuz bir andır. Fakat burada Türk Hava Kuvvetleri diyor ki valla benim burnumun dibine de gelsen benim için değişen bir şey yok. Aha da ben senin gözünün içine baka baka burada yakıt ikmali dahi yaparım diyor. Devamında tabii özellikle de Kıbrıs mevzusunda da yine atışmalar oldu Kurban Bayramı sürecinde. Kıbrıs'ta neler yaşanmıştı? Güney Kıbrıs'ta konuşlanan Yunan savaş uçakları vardı bileceğiniz üzere. Yaklaşık işte 2-3 ay öncesinde, daha sonrasında Türkiye'de 6 adet F-16'yı göndermişti ya İran-İsrail-ABD çatışması sürecinde. Güney Kıbrıs'a konuşlanan Yunan savaş uçağı pilotları Hayalet Kıbrıs üzerinde yazılı böyle peçler takmışlardı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait pilotlar. Daha sonrasında ise Türk Hava Kuvvetleri'nden cevap gecikmemişti. Türk pilotlarda görmüş olacağınız üzere Ghost Hunter, yani hayalet avcısı ve hemen devamında 82 Lefkoşa, bir gece ansın gelebilirim. Burada da kurt motifleriyle gerçekten de mükemmel bir patch paylaşmışlardı. Her ne kadar Yunan kullanıcılar sosyal medyada esip gürlese de bugün mesela başka bir gerçek karşımıza çıktı. Yunanistan Savunma Bakanı Densiz Dendias bizim deyişimizde. Kıymetli dostlar, Densiz Dendias Türkiye'nin önemini bir başka şekilde anlamıştı. Dendias diyordu ki yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi rakibinizi küçümsemektir. Ben bunu asla yapmam. Türkiye ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Şuraya dikkat edin. Türkiye özellikle hava sahasındaki otonom sistemler başta olmak üzere otonom teknolojilerin önemini erken fark etmeyi başardı. Bunu da takdir etmek gerekir. Geniş bir üretim altyapısı ve güçlü bir ihracat kapasitesi oluşturdu. Bu kabul edilmesi gereken bir başarıdır diye Densiz Dendias ilk defa böyle doğru bir cümle kurmuştu uzun bir aradan sonra. Yani gerçekler bu şekilde. Kendileri demişler ben kimseyi küçümsemiyorum diye. Aslında bunu da bizim şiar edinmemiz lazım. Biz de Yunanistan'ı böyle küçümsemeyeceğiz ama hadlerini bildirmemiz gerektiğinde de çekinmeden bu hadlerini bildireceğiz. Çünkü bunlar şımarık, bileceğiniz üzere Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak geçerler. Şımarık bir çocuğa ne yapılır? İlla günün birinde bir had bildirilir, değil mi? Aha da şımarık çocuğa bir had bildirme mesela. Kıymetli dostlar, bu görmüş olduğunuz füze nedir? Sizlere sormak istiyorum. Belli bir test füzesi, renginden falan filan belli, turuncu renkli, ama şimdi bu füze özellikle Yunanistan'ı en çok korkutan, Türkiye'nin yerli ve milli geliştirmiş olduğu füzeler alanında kesinlikle ilk 3'e girebilecek bir füze. Bu fotoğraf bu arada gerçek. Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya ilk defa yansıdı. Hemen 1-2 günlük bir olay. Kıymetli dostlar, fotoğrafta görmüş olduğunuz şaheser Gezgin füzemiz. Birazcık ismini unutmuştuk, değil mi? İşte 1-2 gün önce Gezgin füzesinin ilk defa test görüntüleri bu kadar net bir şekilde paylaşıldı. Tam böyle launcher'dan fırlatılma anıydı. Tabii Gezgin'i ayrı kılan şey ne? Yunanlılar neden bu kadar çok Gezgin füzesinden korkuyor? Balistik füzeler evet günümüzde çok önemli. Fakat balistik füzeler özellikle de hani o parabol çizişinden dolayı radarlar tarafından, hava savunma sistemleri tarafından takip edilebiliyor, tespit edilebiliyordu. Tabii balistik füzelerin bazılarını engellemesi çok zor ama sonuçta balistik füzelerin nereden atıldığı dahi takip ediliyor, tespit ediliyordu. Fakat kıymetli dostlar, bu Gezgin füzesi Amerikalıların Tomahawk benzeri, muadili hatta ondan daha iyi bir füzeydi. 1000 kilometreden fazla menzilin olduğu kulislerde konuşulmakta, net bir şey yok. İsmi cismi gizliydi yani şu vakte kadar. Gezgin füzemiz yere çok yakın bir şekilde seyrettiğinden dolayı düşman radarları aha da bu görmüş olduğunuz yakışıklıyı yakalayamıyor. Çünkü niye? Belli bir irtifaya çıkmadıktan sonra dünyanın şeklinden dolayı sürekli yalaya yalaya denizi giderse hangi radar onu görecek, değil mi? Bundan dolayı Gezgin füzesi çok önemli.
şımarık çocuk belki bu fotoğraftan sonra birazcık akıllanır. Yavaş yavaş bugünkü haberlerimizin sonuna yaklaştık. Son olarak da Suriye'de önemli gelişmeler var. Kıymetli dostlar, Suriye'de bileceğiniz üzere artık istediğimiz ortam yavaş yavaş tam tıkır sağlanmaya başlandı. Tabi durum da böyle olunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki bazı üslerinde, mesela Mastuma bölgesinde yer alan üssünde bu şekilde bir değişimin olduğu gözlemlenmişti uydu görüntüleriyle. Daha öncesinde kıymetli dostlar şurada Türk üssü varmış İdlib'in Mastuma bölgesinde. Fakat görmüş olacağınız üzere günümüzde Türk ordusunun daha önce üs olarak kullandığı bölge dümdüz bir şekilde bomboş bir arsaya dönmüş. Şunu da belirtmek isterim. Türk ordusu Suriye'de kullanmış olduğu hiçbir üssü olduğu gibi atıl bir şekilde bırakmadı. Aynı ilk geldiğimizde nasılsa oralar, yani bir arsa mıydı veyahut da zeytinlik miydi? Zeytin ağaçları mesela buradan da gözüküyor. Aynı o şekilde bırakıyor. Hatta daha sonrasında zeytin ağaçlarının bile bedellerinin ödendiği belirtiliyor. Yani zeytin ağaçları bile dikilmiştir bugüne geldiğimizde. Biz nasıl bulduysak öyle bırakıp gidiyoruz. Güveni sağladık. Zamanında çok büyük bedeller ödedik. O Stinger atışı vardı ya, meşhur. O gün her şey başladı. Bugüne geldiğimizde sağ salim Suriyeli kardeşlerimize bakın, üsler, kendi toprakları bu şekilde bırakılıyor. Yani bizim kimsenin toprağında gözümüz dahi yok. Dünyada var mıdır başka böyle bir ordu? Ben pek sanmam. Amerikalılar, o Ruslar çekilmiş oldukları üslerin hepsi harabeydi. Yani Türk ordusu nasıl bulduysa öyle bırakmış diyorum ve bugünkü bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. O zaman tekrardan geçmiş Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.